Canlar selamlar, yeni bir videoda herkese merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifler nasıl? Beni soracak olursanız benim keyfim yerinde, gayet iyiyim. Bir video önce hatırlıyorsanız Moldova'ya gelmiştik. Moldova'yı dolaşmıştık, gezmiştik. Kişinevi böyle keşfetmeye çalışmıştık. Burada yaşayan arkadaşlarımızdan bilgiler almıştık. Sokak pazarlarını görmüştük. Şimdi size söylemiştim. Gagavuzya'ya gideceğiz. Gagavuzya'daki Türkleri göreceğiz demiştim. Oraya doğru yola çıktık. Şu tabelayı görünce dedim ki ya burada durup burada bir videoya başlayayım. Çünkü Gagavuzya'nın giriş tabelası. Hemen tepede Moldova'nın bayrağı ve Gagavuzya'nın kendi bayrağı var. Gagavuzya'da Türkler yaşıyor arkadaşlar. Gagavuzya Türkleri. Daha detaylı bahsedeceğiz. Aslında kültürleri, dilleri hemen hemen birçok şeyi bizimle aynı. Tek farklı olan şey dinleri. Çok merak ettiğim bir lokasyon. Çok merak ettiğim bir yer. Keşfedeceğiz, göreceğiz. Video ama tam olarak başlamadan önce kanala abone değilseniz abone olmanızı rica edeceğim. Bir emoji dahi olur. Yorum atarsanız, bir de like atarsanız, beğenmezseniz de beğenmeyin tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Türkiye'nin lider su arıtma cihazı İhlas Avrosebilon Union'a teşekkür ediyoruz ve Moldova'daki, Gagavuzya'daki soydaşlarımızı keşfetmeye an itibariyle başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Avrosebilon Unique sunar. Şimdi önce burada bir Gagavuzya tarihini iyi bir öğrenmek lazım. O yüzden bir Beşelma diye bir köye gidiyorum. Köyde bir müze var. Oraya göstereceğim size ama giderken şurada teklif ederiz 5 almaya diyor. Yani teklif ederiz ne demek istemiş anlamadım. Teklif ederiz 5 almaya. Şu karşıda da 5 elmaya hoş geldiniz yazıyor. 5 almaya hoş geldiniz. Arkadaşlar bu insanlar Türk. Yani anlaşacağımızı varsayıyorum. Anlayabileceğimizi, dillerimiz birebir aynı sayılır. Soydaşlarımız. Bak şurada 5 almaya hoş geldiniz. Yani yabancı değiller bizlere. Sadece dediğim gibi onlar Hristiyan Türkler bu bölgede yaşayan. Tarihlerinden bahsedeceğiz. Abi bu nasıl bir manzaradır ya. Ne kadar güzel bir bölgeymiş Gagavuzya bölgesi gerçekten. Moldova'nın içinde bir özel bölge düşünün arkadaşlar ama tabii Moldova kanunlarına göre işleyen bir bölge. Ama inanılmaz bir güzellikte yemyeşil yerlerden geçtik zaten. Hayvanları görünce dedim bir durayım burada bir. Çoban abimiz nerede? Çoban abimizle de bir sohbet etmeye çalışayım. Gagavuzca biliyorsun, Gagavuz Türkçesi. Ben merak ediyorum anlaşabileceğiz mi? Ben Türkiye'den geldim de. Ben anlayayım seni burası. Adın ne? Vane. Vane. Benim adım da Uğur. Senin hayvanların mı? Bilmiyorum. Mollar senin molun mu? Kaç tane var koyun? Burada çok kişinin, 10 kişinin koyunları. 10 kişinin koyunları var. Köyün mü? Kendin mi? Köyün. Köyün ahalinin koyunları. Ya oturayım bir kişi. Siz satın almalısınız bir şey. Flash yapma. Satın bakmaya geldik öyle. Seni görünce bir merhaba diyelim dedik. Ti oturay kişi değil anında. Ha şurada mı oturan? Ha şu tarafta. Koyunlar hepsi onun. Hepsi onun. Aha. O varınca light'ın sizden. Bana dil beyim. He, anladım. Memnun oldum abi. Onları bakıyorlar kendine yeme. Dil satıla. Satmıyor. Aha. Ha kendilerine. İnsanın. Kim bakıyor çok yalnız. Değil anında. Ti orada adamla bakıyorlar çok yalnız bir kişi. O satıla bakıyor. Skarayısı. He, anladım. Bunlar öyle. Önce bir tavuk, önce bir köpek ya kendinden. Kendine. Kendinden. Kendilerine. Abi çok sağ ol. Memnun oldum. Sağ ol. Teşekkür ettim. Teyzelerimle de bir konuşabilir miyim ben? Teyzelerim geliyor oradan. Yalnız manzara gerçekten güzel. Farklı mı Muzaffer? Böyle Moldova'yla, Muzaffer de yanımda bu arada. Birazdan tanıştıracağım. Bir video önce de beraberdik. Buradaki Moldova'nın giydiği kadınların geleneksel kıyafetiyle Gagavuzya'dakilerin farklı tabii değil mi? Tabii farklı. Bambaşka bir boyuttadır herhalde. Zaten şimdi müzenin içerisine girdiğimizde ve restoranda Gagavuz sofrasında oradaki o kıyafetlerdeki farkı anlayacaksınız. Böyle nakış farkı var yani. Anladım. İşleme farkı var. Teyzelerime bak işten gelmişler. Selam. Selam. Türkçe biliyor musunuz? Gagavuzca bilirsiniz. Ha ben de Çıkarmayın mı? Çıkar. Nasılsınız? İyi. İyi misiniz? Ben Türkiye'den, Türk'üm ben de. Ben hoş geldiniz buraya yapma. Gezmeye geldik, dolanmaya geldik. Görme Gagavuz. Görmeye Gagavuz sizleri. Tanış olmaya geldik. Siz nereden geliyorsunuz böyle? Gideriz mezarla, paklama mezarlığı. Temizleyemeye mi? Aha temizleme mezarları. Evin nerede senin evin? Eviniz. Siz Ne- buraya müzeye girdiniz. Gideceğiz şimdi müzeye gideceğiz. Adın ne teyzem? İsmin ne mi? İsmin ne? Anna. Anna. Sizin ne? Duse. Duse. Sizin? Maria. Moria. Maşallah çalışıyorsunuz, işliyorsunuz maşallah size. Çalışıyoruz. Biz уже pensiyadayız. Bey evde mi bey? İyideyiz. Evdesiniz. İşe gitmiyoruz. Emekli olmuşuz. Pensiye. Ha emekli oldu. Pensiyada emekli olmuşuz. Ama yine boş durmak yok. Mezarlığa, tarlaya. Maşallah. Tarlaya iyi de var Raul. Kuş bakma. Kuş. Kuş o. Hayvancılık madine, hayvan bakmak. Hayvan bak. Var mı hayvanlar? Hayvanını yok ettik уже. Yok. Koca yok mu etti?
hepsi de renkli gözlü ya. Gözler hep böyle renkli. Hepinizin. Var mı Türkiye'ye bir mesajınız, Türkiye'ye? Türklere. Türkler bizim kan kardeşlerimiz. Kan kardeşlerime. Kan. Ay senin Bence Demirel dedi. Demirel mi dedi? Sen Biz de kan kardeşlerimizi bırakmayız ama o öldü gitti de Gagavuzya'yı da atmaz aşağı. biz de sizi görmeye geldik. İnsanlara böyle sizi tanıtmaya geldik. Sizi hep beraberiz ya. Türk'üz hepimiz. Kendinize iyi bakın. Siz de. Sağ olun teyzelerim benim. Bu arada bu teyzelerim belki de arkadaşlar. Şimdi belki köyde de gidince göreceğiz. Komrat, Gagavuzya'nın ana şehri de başkenti Komrat. Belki de son nesil bu Türkçeyi, bu Gagavuzya Türkçesini, Gagavuzya'yı konuşan nesil. Gelen nesil Rusça daha böyle yaygın burada. Mesela Muzaffer'le onu konuşuyorduk. Moldovaca'dan daha fazla Rusça hakim burada herhalde. tabii. Yani Gagavuzca Rusça, hatta belki de Rusça Gagavuzca diye gidiyor. Yani bir de bunun tarihsel de bir boyutu var. Gagavuzlar normaldi. Tabii 1941'de aslında Sovyetler ilhak ettikten 6 ay sonra Nazi Almanyası giriyor ve Romenler de buna destek oluyor. Tabii Romenler burası da Gagavuzya Romanya sınırına çok yakın bir bölge olduğu için Romenler de burada birçok insana kötü şeyler yaşatmış savaş zamanında. O yüzden Gagavuzlar da Romence'yi kesinlikle reddediyor. Konuşmak dahi istemiyor maalesef. Bir Gagavuz hani evde Gagavuzca konuşur. Annesiyle, babasıyla, çocuklarıyla, dedesiyle. Ama hani okul hayatına geçtikten sonra tabii dışarıda Rusça ve hani artık Kişinev'e, üniversiteye gitmek istediğinde de tabii ki de Romence öğrenmek durumunda kalıyor. Ya bu teyzelerim son nesiller. Belki bundan 20 sene, 30 sene sonra bu videoyu izlediniz. Mesela ben de o zaman 50-60 yaşında olacağım. Buraya geldiniz. Bu teyzelerim bu dili konuştuğu için, çocukları bilmeyeceği için, artık Rusça daha da yaygın olduğu için belki de göremeyeceğiz. Yani bu şu an bir gördüğümüz canlı bir tarih, şaka yapmıyorum, canlı bir kültürdü bu, gelenekti bu. 30 sene sonra bu dili duymayabiliriz burada. Nasıl anlaşıyoruz? Bak birebir. Birebir yani. Bir de daha genç olsa belki daha da net anlayabilirim. Kesinlikle. Bir de şöyle bir durum var. Dünya üzerinde Gagavuzca Türk diline en yakın dildir. Yani bu aslında hani bilimsel olarak da aslında kanıtlanmış. Sokakta Azerbaycan lisanının, Azerbaycan dilinin en yakın olduğunu birçok sokaktan gelen insan bunu böyle düşünür. Ama aslında en yakın Türk diline dil Gagavuzcadır. Bunu da bariz zaten Gördük teyzelerimden abi. Teyzelerim de, Çoban abinin de direkt Trakya, Abe gibi bu yani böyle bir köy, var. bir öyle bir şey var. Direkt Trakya yani. Şey var doğru. Zaten o bizim Trakya'nın insanları daha net anlamıştır yani. Direkt Trakya şivesi var. Direkt yani kayıyor öyle, Letçe kayıyor. Moldova Devleti Gagavuzları Kültür Bakanlığı. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. İyisiniz. Nice kemik. Merhaba. İşte. Sağlamız. Sağlamız. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz. Kaç kişi? 2 kişi mi geldiniz? Kim lazım? Ödek lazım sizde. Bilet tamam, bilet alırız. Bilet alırız. Çıkarırsanız gene ödeyin. Tamam. Sorun yok. Tamam. Video mu yapacaksınız? Evet, video. Ya bu amacım, ben Türkiye'den geldim. Gagavuzya'daki Türkleri tanıtmak istiyorum Türkiye'ye. Beşelva köyünde bir müze var dediğim gibi, ama arkadaşlar böyle ablalar çok böyle kameraya sıcak bakmadılar bu sefer. Herhalde modlarında değillerdi. Onları da anlayışla karşıladım ben. Müzenin içine Gagavuzya'nın tarihini anlatan, böyle Gagavuzya'nın o hala geçmişten günümüzde kullanılan eşyalar, kılık kıyafetler var. Biraz telefonla geçiş aldım zaten. Koyuyorum size, ekranda şu anda görüyorsunuz. Çok sessiz, çok sakin bir köy burası da ama. Biraz daha böyle Kombat bölgesine gidince, şehir bölgesine, daha farklı, daha tatlı olacaktır. Yemeklerini böyle ilginç bir restoran falan da var burada. Genel kadınların böyle kıyafetleriyle, şu anki günümüzde de kullandıkları, geçmiş kullandıkları kıyafetleriyle çay may içeceğimiz bir yerler de var. Yemeklerini deneyeceğiz ama müzeden çok böyle görüntü alamadım. Biraz çektim. Ablamların modunu değil, anlayışla karşılamak lazım. Yani teyzelerime çok tatlılar ama çok sıcakkanlılar. Oğuz boylarındınız ikimiz de. Soydaşlarımız dediğim gibi. Türkçe nasıl anlaşıyoruz görüyorsunuz. Bakalım daha neler göreceğiz, neler yaşayacağız. Köye böyle 7 kilometre, 5-6 kilometre ileride bir Gagavuz sofrası var ama aynı zamanda hem otel, hem restoran, hem müze. Burada böyle oda konseptli mi? Oda konseptli falan. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? Da. Türk yok mu? Gagavuzca bilmiyor musun? Gagavuzca Az. Az. Nasılsın? İyi misin? Evet, siz nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Ben Türkçe biliyorum çünkü okulda okudum ve Nerede okudun? burada. Burada. Evet, Türkçe öğretiliyor mu okullarda? evet Türk lisesi bizde burada var. Gagavuzya'da Türk lisesi var mı? Ha, sen orada okudun. Evet, Türkiye'den mi öğretmenler geldi? evet. Size dil öğretmek için. Aa, çok güzel.
Sen Türkiye'ye hiç gittin mi? Evet. Nereye, hangi şehre? Edirne. Ne için? Okumaya mı, gezmeye? Gezmeye. Gezmeye. Sevdin mi? Evet, çok sevdim. Sevdim. Türkiye'yi seviyor musun? Evet. Evet. Biz de sizleri seviyoruz. Buraya geldim Gagavuzya'yı böyle insanlara tanıtmak, göstermek için. Bu sizin üstündeki Gagavuzya kıyafeti mi? Evet. Çok Bizim elbise. çok güzelmiş ama. Şu rengi çok güzelmiş ya elbisenin. Burada çalışıyor musun? Evet. Çalışıyorsun. O abla da çalışıyor. Evet, o da Türkçe. O da mı Gagavuz kıyafeti üstündeki? Evet. Teşekkürler. Давай. Расскажи про свой наряд. Nasılsın? Hoş geldiniz. Çok sağ olasın. Hoş bulduk. İyi misin? İyiyiz. İyi. Sizin adınız ne? Benim Kira isimli. Kira. Benim ismim de Uğur. Türkiye'den geldim, böyle geziyorum. Sizleri merak ettim. O yüzden geldim buraya. Burayı çok duydum ama bu Gagavuz sofrasını çok duydum. Yani çok meşhur burası aslında. Türkiye'den gelenler geliyor sanırım buraya. Çok. Çok mu? Başlangıçta hep bir gelirler, bugün güne de hep geliyorlar. Hep devam Hep gelirler, hep devam ediyorlar. Çok sağ olsunlar. Biz de size kan kardeşlerimiz. Kan kardeşleriyiz. Doğru diyorsun vallahi. Senin ağzına sağlık. Bir dil, bir aynı dil. Burası kelimeler farklı ama 90% biz Slavya'dayız. Her 90%. Anlaşıyoruz bir bak. Türk insanız zaten. Bir Türk insanız. Ya sana bravo. Türkçe 90%. Hani anlaşırız. Direkt sen beni anlıyorsun, ben de seni anlıyorum yani. Siz bizim şeyle daha çok anlaşırsınız. Edirne tarafıyla daha çok anlaşırsınız gibime geliyor. Daha böyle %100'dür o mesela. Bizde 90 ya mesela. Edirne'de Trakya ya. Çok benziyor diller orada. Tamam, biz bir şeyler içelim, yiyelim bakalım. Tamam, menümüz burada. Memnun oldum. Senin adın neydi? Vera. Vera. Türkiye'ye bir şey söylemek ister misin? Selam söylemek ister misin? Selam. Vera burada. Gagavuzya sofrasına gelirseniz görürsünüz onda. Gelin buyurun, her zaman kapımız açık. Ne zaman size uygun olacak? Her zaman Gelsinler. bekleriz. Evet. Gelsinler. Tamam, bu videoyu izleyen gelecek. Evet, hem de vereyim ki bu bukleleri. Burada var bizim telefon numaralar. Varınca telefon ederseniz öncelikle. Mesela bizde burada var otel. Otel de mi var? Otel var, doğal içeriler var, eko otel. Tamam. Her zaman bekleriz. Tamam. Telefon ediniz, geliniz. Tamam. Dinleniniz, geziye geliniz. Rehber var bizde. Ben burada her şeyi size anlatacağım. Karşılayacağım size ekmekle, tuzla. Her şeyi yapacağım. Müziğimiz de var. Çok güzel. Size iyi gün. Sağ ol. Ben şimdi sizin Gagavuzya'nın bir çorbasını içmek istiyorum. Şurpa diyorum. Hangisi o? Ne var içinde bunun? Kuzu eti. Patates var sanırım. Evet. Ve biber. Biber var. Havuç var mı? Havuç evet var. Havuç da var. Şurpa. Adı şurpa mı? Evet. Çorba kuzu. Şurpa içelim mi? 150 leymiş. Tamam, ben bir tane şurpa içmek istiyorum abla. Bu sizin Gagavuz çorbası. Evet, sizin gibi çorba gibi değil sizin. Bizim böyle iri patates, domates. Güveç tarzı bu. Bu bildiğin yemek aslında. Evet, Bizdeki evet. güveç yemeği gibi. Tamam, ben bundan içmek istiyorum. 3 tane. 3 tane şurpa. Bir de biz böyle en iyi kompostun var mı? Hangisi kompotun? Ayva var, kızıl var. Tamam. Kızılcık şerbet gibi. İzliyor musun Türk? Evet, çok. En çok hangisini izliyorsun? Hangisi çıkıyor onlara? Uzak şeker mesela, gelin dizisi seviyorum. Hepsini. Hepsini. Benim hanım da seyrediyor. Ne yapacağız? Ne yapacaksın? Doğru. Tamam, bir de okey miyiz abi kızılcığa? Tamam. Bir de kızılcık kompost. İşte o kadar ama yanında gözlemeye alın ya kompotu neyle içeceğiz? Hiç aç değilim. Ben burada Şurpanın yanında çünkü. ekmek mi? Ekmek. İkinci yemek yok ki. Önemli değil. Biz aç değiliz. Amacımız burada yemek yemek. Makabir gözlemeye alın ya. Başka birer de gözleme ver. Çok olur birer tane de. Yanına alacaksınız ne Yani- kalacak? Koyucu size paket. Tamam, yanında birer Sende gözleme kart sen. geçiyor mu kart? Geçer. Tamam. Geçer. Hiç merak etmeyin. Nakit kalmadı, kart vereceğim. Tamam. Çalışıyorum burada, senin mi bura? Hayır. Sen Bak, bu sahibi. O mu sahibi? Bu sahibi. Maşallah ki ben de keşke senin gibi çalışan olsa vallahi. Nasıl sahiplenmişsin bak. Hayır, o açtı burasını. Ben Tamam. burada çalışan. Bak ben burada rehberlik ederim. Bir şey yiyip kalkmayın diye yani. İyi de bir satıcı ablam. Biz mesela çorba işledik ya. Şurpa mıydı çorba? evet. Şurpa 150 leymiş mesela. 150 leyi 400 TL. Tabi bunu şöyle. Aslında bunu bence çok daha ucuza da içebileceğiniz yerler vardır eminim. Burası hem müze hem turistik bir yer.
ondan bir tık daha belki 250 TL'ye de vardır belki merkezde, pazarda vardır. Yok Hem de mudur? kesinlikle var. Daha vardır eminim. Ama şöyle de düşünün. Moldova'da çorba bizdeki gibi bir başlangıç değildir. Bu bir yemektir. Direkt belli. Yani çok büyük bir porsiyon olduğu için. Bir de kuzu eti var. Kuzu eti pahalı. Evet. Yani 400 TL iyi zaten. Ama yok, daha ucuza da içebildiğimiz yerler kesin vardır. vardır abi. Kesin vardır. Biz Ortalama. burada şimdi çekim yaptık. Videomuza konuk oldular falan. Yiyelim içelim. Kompotto seviyoruz zaten. Gözleme de 50'ymiş mesela. 100 gramı 50 liraymış. 133 dolar arkadaşlar. TL de aklımda kalıyor. Bazen şey de söylüyorum. Gelsin yiyelim. Ha, böyle servis ediliyor. Tabağı alayım mı? Hayır. Üstüne koyuyorsun. Bu Gagavuzya'ya özel bir şey mi üstündeki? Evet. Ha. O çok büyükmüş ya bu. Teşekkür ederiz. Bildiğin yemek bu ya. Kocaman bir yemek geldi arkadaşlar. Türlü geldi yani. Fiyatı azmış bile yani. Baksanıza bayağı koca etli, büyük etli bir yemek geldi arkadaşlar. Patatesi, havucu, soğanı bildiğimiz türlü abi bu bildiğimiz yani. Bizdeki ben severim bu arada. Ay sulu bir şey de özledim ya. Etin de tadı geçmiş, çok güzel olmuş. Bu Gagavuzya yemeği değil mi Tamamen abi? Gagavuzya. Net direkt Gagavuzya Tabii. yemeği. O 5 elmaydı değil mi Muzaffer? Elma köyünden çıktık. Gagavuzların artık başkenti Komrat'a geldik. Komrat diye mi telaffuzu da? Evet, Komrat. Aslında ismin kökü şundan geliyor. Kömür at. Daha önce burada bir at çiftliğinde şampiyon bir at varmış. Yarışlarda sürekli kazanan. Aslında kömür diyorlarmış ona. Hani kömür at. Ne taraftan geliyorsun? Onun işte kömür atın oradan geliyorum. Oradan geliyor. Aslında türeyerek Komrat ismi ortaya çıkmış. Olmuş. Paşamızın, atamızın, Mustafa Kemal Atatürk'ün büstü var. Neden burada? Çünkü aslında burada Türkiye Cumhuriyeti'nin çok fazlasıyla büyük destekleri oldu. Özerklik aslında bölgesinin ünvanını alabilmek adına özellikle Demirel zamanında muazzam bir Türkiye'nin katı oldu. Moldova Cumhuriyeti'ne de bu anlamda ricası oldu diyelim Türkiye'nin. Ve o statüyü kazanmaktan dolayı aslında müteşekkir oldukları için de Atatürk'ü anmak için böyle bir büst yapmışlar. Hemen sağ taraftaki bina ne? Aynı bu bahçenin içinde bir bina var ya, o da Burası da Atatürk Kütüphanesi. Burada ücretsiz olarak Gagavuz halkına Türkçe dil eğitimi veriliyor. Tamamen ücretsiz. Bugün şeyle konuştuk ya, Veray'la, kızla. O Türk lisesinde okuyorum dedi. Ama Moldova'nın bu Gagavuzya'daki kendi okullarında Türkçe eğitim veriliyor mu? Şöyle, normalde Gagavuz burada normal okullarında tabii ki de artık resmi dil Romence. Resmi dil Romence olduğu için sadece Gagavuzca evlerinde konuşulan bir dil olmuş oldu. Resmi yerlerde sadece Romence konuşuluyor ve kendi aralarında da tabii ki de Rusça konuşuluyor. Rusça konuşuluyor. Ama okullarda yok. Okullarda Türk liseleri ve Overa'nın gittiği gibi liseler hariç. özel Türk liseleri, yani çünkü Türk liseleri özel olarak geçiyor. Özel Türk liseleri dışında maalesef kendi dillerinde bir dil eğitimi Alamıyorlar. Kütüphanenin içine de bir girdik arkadaşlar. Büstün hemen yanındaki. Burada kitaplar var. Rusçaları da var. Rusça'ya çevrilmiş halleri de var kitapların. Benim tarafım Gagavuzya bölümü burası. Bu taraf Atatürk köşesi. Hemen şurada da Atatürk köşesi. Evet. Bakın arkadaşlar. Rusça'ya çevrilmiş halleri de var ya sanırım. Evet, zaten aslında Rusçadan öğreniyorlar Türkçeyi. Komrat'ın merkezi burası da arkadaşlar. Çıktık şeyden. Abi daha biz yaya kaldırımı gelmeden bile arabalar duruyor ya. Hayranım ya. Yemin ediyorum hayranım ya. Duruyorlar. Kişinev'de de böyleydi. Bak karşıda Gagavuz Yerin Bakanlık Komitesi Halk Topluşu yazıyor karşı tarafta. Burada da Moldova'nın ve Gagavuzya'nın bayrakları sergilenmiş. Yine burada da Kişinev gibi geniş kaldırımlar, geniş yollar. Şurada büyük bir bina var. Şu kısımda Lenin'in büstü var arkadaşlar. Şimdi Gagavuzların Müslüman olmadıklarını sizlere söylemiştim arkadaşlar. Bu insanlar Hristiyan. Burada da ibadetlerini gerçekleştirdikleri bir kilise var. İyi, siz nasılsınız? Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz, teşekkürler. Türkiye'den geldim ben. Anladım ben, sizin çok şeyler gelirsiniz. Herkesiz çok Uzaktan anlıyor musunuz? arkadaşım. Türk olduğumuzu biliyor musun? Tabii biliyoruz, nasıl bilmeyeceğiz. Güneşleniyor musunuz? Hava sıcak, güzel. Bugün güzel hava. Hava çok. Yarın daha da güzel. Yarın ama sonra gene bir şey Düşecek mi? derece. İyi. Maria, sizin? Anna. Benim de Uğur. Tamam.
Türk. Bak Uğur bizde çok kelime güzel bu Uğur. Значит, Şans. aha, Heh, aha. şans. Şans. da. Şans getirir Uğur. Çok güzel. Ben de inşallah size şans getiririm. Bize? Sizlere şans getiririm. İnşallah, inşallah. Çok memnun kalarız. İnşallah. Şans- Burada mı doğdunuz? Gagavuzya'da mı doğdunuz, büyüdünüz? Doğduk, burada ihtiyarladık. Bayağı olmuş. Yıllar olmuş. Ben çok sene Türkiye'de çalıştım. Hangi şehirde? İstanbul'da, İstanbul'da. Bebek'te. Hem Bebek'te. Zengin yerde, Sen Erenköy'de. pahalı yerde Çok yaşamışsın sen. zengin yerlerde çalıştım. Kaç sene oldu ki Türkiye'de çalışalı? Kaç sene önce döndün Gagavuzya'ya? Yok ancak şans 10 sene geçti. 15'te döndüm de gitmedim çünkü kocam çok hastaydı. Hı hı. Bir tane gitmedim. Kocam vefat etti. Allah rahmet Şimdi eylesin. burada çalışıyorum. Kilisede mi çalışıyorsun? Tabii. Neyine sorumlusun burada kilisede? Tabii. Mum satıyorum. Ha. O ikona, şu ikona sen vermezsin şu ikona bizim onu isterler. Kuma gelir stenoz olma, vaktiz etme, biz onlar hepsini şey diyor. Burada yapıyorsunuz. Tabii. Burada sizin Gagavuzya'da mesela birinin çocuğu oldu. Aha. Gelip burada vaftiz mi ediyorsunuz? Şimdi bak böyle kışın orada yetmiyorsa burada yediyorsun. Çünkü orada kışın çok soğuk. Büyük orası. Burada vaktiz ediyorsun. Kışın burada. Yazın orada vaktiz ediyoruz. Ha, Tamam mı? İçinde. Ama anladım. hem stenoz bizde stenoz diye bak bir nikah sizde nikah. Tamam, Ama bizde stenoz. Значит gelinle güve gelir de buraya. Baçık onlar okuyor. Şeydir. Da onlar O da burada. tabii içinde olur. Ya sizdeki o nikah da burada oluyor. Ama gideceğiniz bak 26'sında bizde var bu stönozluk. Ama 20 siz olmayacaksınız. Ben olmayacağım. O tarihte yokum. Keşke olaydınız kadar görecektiniz. Keşke. Ah keşke. Hem de Çok memnun oldum tabii. sizi tanıdığıma. Tabii. Sağ olun. Sağ olun siz de. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz. Uzun ömrünüz olsun. Ver Allah. Uzun ömrünüz olsun. Ver Allah. Bir bu kadar daha yaşayın. Ver Allah. Bir bu kadar daha yaşayın. Olur mu? Bir 60-70 yıl daha yaşayın. Hayır. O kadar istemiyorum. İstemiyorum. 70 var, hayır. Ancak bir 10-15 sene de daha da. 10-15. Kimseye elden ayaktan düşmeden öyle deriz. Kimseye muhtaç olmadan. Tabii. Sağ olun. Sağ olun. Çok Gagavuz kıyafetleri bunlar. Gagavuzya'nın giyindikleri. Sizinkiler. O teyzeminki daha da şey. Bak teyzenin böyle etmiyorsun işte. Bu Gagavuz. Türkiye'den. Gerçi bu bizimkinden eşarp. Sizin başörtünüz. Türkiye'de. Kızım var. Kızı iyi evli, onu Türkiye'den. Evli bizim Türkiye'deki Türk'le evli. Tabii. Türk'te iyi evli. Ha, hangi İstanbul'da? Ben İstanbul'da. İstanbul'da. İyi yakış. Tamam. Benim de yeğenim Türkiye'de evli, hep İstanbul'da yaşıyor. Çok güzel yaşıyor, çok güzel. Gittim misafirle onlara, misafirle. Gittin. Tabii. Vallahi çok beğeneyim Türkiye'yi, çok. Ay sebzenizi o kadar beğeniyorum, tabii zeytinyağlıları o kadar ben çok seviyorum. Burada da çalışayım yapma, ben paki yerim, çocuklar bilmiyor. Ben onu çok seviyorum. Sağ olun. Çok memnun oldum. Kilisenin içi. Doğan çocukları vaftiz ediyorlarmış. Bak yazın burada. Kışın diğer kısımda. Yazın soğuk oluyormuş burası. Şöyle göstereyim. Ya bu insanlarla bizim fark ediyorsanız dilimiz aynı. Kültürümüz hemen hemen her şeyimiz aynı. İlk başta da söylediğim bir videonun onlar Hristiyan arkadaşlar. Sanırım Gagavuzlar, sen daha iyi biliyor olabilirsin Muzaffer. Türk toplulukları arasında Hristiyan olan tek topluluk. Aynen. Gagavuzlar. Zaten şöyle yanlış bilinen de bir durum var. Gagavuzlar Osmanlı 1812'de Bükreş Anlaşması'na göre çekildikten sonra asimile edildiği düşünülüyor Türkiye'de. Ama bu doğru değil. Orta Asya'dan göç ettikten sonra biz nasıl Anadolu'ya geçmişiz, onlar Balkanlara geçmiş, onlar Hristiyanlıkla tanışmış, biz de Anadolu'da İslamiyet'le tanışmışız. Aslında tamamen kısa hikayesi bu. Teşekkür ederiz abi. Ağzına sağlık senin de. Kiliselerini de gördük, görmedik demeyiz ya. Tabii. Tam merkezde. Buraya geldiğinizde görmeniz gereken başlıca yerlerden bir tanesi de katedralleri burası. Şimdi Muzaffer'i de aslında ilk videoyu belki izlemediniz. Ben gene ufaktan bahsedeyim. Kendisi öğrencilik hayatı burada geçmiş. Son 2 yıldır da burada Moldova'ya turlar yapan bir arkadaşımız. Moldova'nın şöyle bir güzelliği var. İlk videoda anlatmıştım, belki bilmiyorsunuz ama buraya girmek için yeni çipli kimlik kartımız yeterli oluyor. Herhangi bir pasaporta ihtiyacımız yok. Ama tabii girerken Moldova'ya çok belirli sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Burada da Muzaffer devreye giriyor. Ufak bir bahsedersen gene böyle çok kısa arkadaşlarımız bilgilensin ya. Biz İstanbul Yeni Havalimanı'ndan her hafta, her perşembe
3 gece 4 günlük Perşembe pazarı olacak şekilde Moldova'ya aslında turlar organize ediyoruz. Bu turları da organize ederken biz Moldova Turizm Bakanlığı'ndan onaylı bir seyahat acentacı belgemiz olduğundan 48 saat önceden isim listelerini bildiriyoruz ve kapıda herhangi bir şekilde girerken sorun yaşamıyorsunuz bizimle seyahat ederken. Bununla alakalı hani zaten detaylı bilgileri Moldova turları sayfamızdan da edinebilirsiniz. Ben şuraya Instagram adresinizi koydum. Moldova'ya gelmeyi düşünüyorsunuz. Kendisine Instagram üzerinden ulaşırsınız. Zaten gerekli prosedürleri anlatır. Beraber geziyoruz. Zaten bir gene gitti bak. Transdinyester'den gene bir videomuz daha gelecek arkadaşlar. Şimdi Gagavuzya'nın farklı bir noktasına doğru gidiyoruz. Komrat'ın bir üst sokaklarına çıkıyoruz. Efsaneler Parkı diye mi geçiyor? Burası evet. Büstler var burada. Mesela Süleyman Demirel'in büstü hemen bu tarafta. Onun sağına doğru gidiyoruz. Haydar Aliyev'in büstü hemen bu tarafta. Burası eski bir park demek. Çok yeni bir park değil. Evet. Şurada bakın. Karşıda Alexander Pushkin'in büstü var. Hemen şu karşı tarafta. Mikhail Eminesko. Şurada. Nur Sultan'dan var. Nur Sultan Nazarbayay, Kazakistan arkadaşlar. Vallahi ne kadar da güzel sarmış dallar ya. Evet. Şurası üniversite mi? Evet. Yazıyor. Burada 6 tane de Türkiye'den öğretim üyemiz görev yapmakta şu anda. Tabii işte farklı üniversitelerden, işte 9 Eylül, Gazi gibi başlıca üniversitelerden gelip çalışıyorlar burada. Aslında çalışıyorlar. Dimitri Kantemir. Dimitri Kantemir. At simgesi var şurada. O Muzaffer videonun böyle az bir şöyle 4-5 dakika önce anlatmıştık Komrat'ın adının gelme şeyi. Kömür attan geliyor aslında. O atın da simgeleri birçok bankların kenarlarında da gördük demin kilisede. Burada şu parkın girişinde de hemen var at simgesi. Çok Komrat küçük bir yer, öyle gerçekten büyük bir yer değil. Evet arkadaşlar, otele geldim, otele döndüm. Çok böyle ilginç bir şarap mahzenine gittik. Çok ilginç. Sanırım gördüğüm en büyük şarap mahzeni olabilirdi. Dünyanın da en büyük şarap mahzeni olabilir sanırım. Tam hatırlamıyorum. Bir rehber sizi gezdiriyor. İçerisi çok soğuk olduğu için golf arabalarıyla gidiyorsunuz böyle. O gerçekten çok büyük. Rehberle gezmek zorundaymışsınız. İnanılmaz devasa büyük, inanılmaz eski şaraplar vesaire var. Bunların da meraklısı vardır bu videoyu izleyen, ben eminim. Gelirseniz sizler de gidersiniz. Adınızı falan zaten siz ekranda gördünüz. Mahzeni de gördünüz. İçeride çok çekim yapmak istemedim ben rehber olacağı için. İçeriden görüntüler aldım. Böyle aktarayım dedim. Otele geldim. Gagavuzya'yı ziyaret ettiğim için ve Gagavuzya'nın halkıyla sohbet edebildiğim için, o kendi yerel halkıyla konuşabildiğim için çok mutluyum. Keyfim yerinde. Çünkü çok güzel bir video oldu. Unutulmaması gereken bir halk Gagavuzya halkı aslında arkadaşlar. Yani burada bir Türk milleti var. Moldova'nın bilmem bir bölgesinde ve birçok kişinin bundan haberi yok. O yüzden böyle gelip bizim gibiler gösterdikçe çok daha haberi olacaktır insanların ve gelip görmeleri ne böyle teşvik edeceğiz sizleri yani. Bildiğiniz dil nasıl uyuşuyordu fark ettiniz. İnanın bana orada bir bugün tarihle biz konuştuk. Tarihle. 30 sene sonra o dili konuşan insanları bulamayabilirsiniz burada. Çünkü gençler gerçekten Rusça'ya kaymış. Rusça konuşuyor. Kendi Gagavuzca dilini bilmeyen bir sürü genç vardı yani. Karşılaşıyorsunuz bunlarla. Ama güzel bir video oldu. Kendinize çok iyi bakın. Moldova'daki bu ikinci videomuzdu. Bir video daha gelecek. O da gerçekten Moldova böyle kültür çeşitli açısından güzel bir yermiş. Evet, Kişinev'e böyle küçük, çok fazla görülecek bir yer yok ama Gagavuzya tarafı, sonra bir sonraki videoda göreceğiniz Transdinyester tarafı inanılmaz farklılık katacak. O Transdinyester tarafını da çok merak ediyorum. Yani Gagavuzya'dan çok da başka bir dünyaya gidiyoruz. Bir sonraki videoyu sabırsızlıkla bekleyin. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sabah 7.30-8'de çıktığım otelden akşam saat 7'de dönüyorum. Anlayın işte. 12 saattir geziyoruz. 30-35 dakikalık bir video çıktı. Ama güzel olacak. Daha bunun editi, montajı, kurgusu falan öyle işler var. Hadi bay bay. Seviyorum sizi. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.